Medya Eğitim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün işleyeceğimiz konu YouTube'da sıfırdan 1000 aboneye en hızlı şekilde nasıl ulaşırız, kanalımızı bu yolda nasıl geliştiririz, bunlar hakkında bilgiler vereceğim. Şimdi video içeriğimizde öncelikle YouTube algoritmasının yeni kanallar üzerinde nasıl çalıştığından bahsedeceğim. Ardından açmış olduğunuz kanalda en hızlı şekilde ilk 1000 abonenizi nasıl toplarsınız, bunları sizlere 5 adımda anlatacağım. Video ön sözümüz şu olsun arkadaşlar. YouTube platformu şansa göre kanalların büyüdüğü bir platform değil, doğru stratejileri uygulayan kanalların büyüdüğü platformdur. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Yani bugün kendini kandırmayı bir kenara bırak. Tamam mı? Sen eğer kanalın büyümüyorsa bir şeyleri yanlış yapıyorsun. Öncelikle bunun farkında olmazsan eğer hiçbir zaman büyüyemeyeceksin. Şimdi bana son zamanlarda birçok yorum geliyor. İzleyicilerim genel olarak diyor ki abi ben diyor işte kanalımda diyor 120 tane video yaptım diyor. Yok olmuyor diyor. Abone kazanamıyorum diyor. 350 abonede takılı kaldım diyor. Hatta ve hatta şöyle yorumlar görüyorum. YouTube diyor sadece istediği kanalları, sadece belli başlı kanalları kafasında belirliyor. Sadece onların videolarını izlettiriyor. İnsanların karşısına çıkarıyor. YouTube hiçbir zaman küçük kanalların arkasında değil tarzında yorumlar görüyorum. Bakın arkadaşlar önceki videolarımızda bunların hepsini kanıtladık. Medya Eğitim kanalının 400 abonesi varken sadece 500 izlenme almış bir videosu 40.000 abonesi olup 200.000 görüntülenmiş videonun üzerine çıkmıştı. Bakın arkadaşlar sadece 870 görüntülenmiş video 30.000 izlenmiş 180.000 izlenmiş videoların üzerine çıkabiliyor. Daha da komiği azıcık aşağıya indiğinizde 4 gün önce benim çekmiş olduğum Kick OBS yayın ayarları videom 60 izlenmesine rağmen bakın 60 sadece 60 kişi görüntülemiş 180.000 görüntülenmiş videonun üzerine çıkıyor. YouTube arama motorunda daha üst sıralarda yer alıyor. Tam tersi YouTube platformunda küçük kanal olman büyük kanal olman hiçbir şeyi fark etmiyor. İyi performans veren videolar her zaman arama motorlarında üst sıralarda yer gösterir. Daha çok insanların karşısına çıkar önerilir. Dolayısıyla kendi kendinizi kandırmayı bir kenara bırakın. Şimdi öncelikle sen YouTube'da yeni bir kanal açtın, tamam mı? YouTube'da yeni kanallar her zaman algoritmanın videolarını kimlere önereceğini bilmediği, dolayısıyla senin videolarını kimlerin karşısına çıkaracağını bilmediği kanallardır. Sen YouTube'da ilk video yüklemeye başladığında algoritma seni tanımaya başlar. Hani neden videolarımızda üstüne basa basa söylüyoruz? İlk 3 ay bir şey beklemeyin. Hani video yükleyin, sık sık video paylaşın fakat bir etkileşim, yüksek izlenme beklemeyin. İşte bunu söylememizin sebebi YouTube algoritması seni tanımaya çalışıyor. Sen ne videoları yüklüyorsun? Kimlere hitap ediyorsun? Neden bu YouTube için bu kadar önemli? Çünkü YouTube'daki yapay zeka sistemi şöyle çalışır. Sen bir video yüklediğin zaman sistem onu elinden geldiği kadarıyla alakalı, ilgili izleyicilerin karşısına çıkarmaya çalışır. Bunun sebebi izleyici o videoya tıkladığında YouTube'un isteği şudur. Elinden geldiğince o videonun içerisinden çıkmasın. O videoyu çok izlesin ki ben buna daha çok reklam izleteyim. O izleyiciden alabileceğim maksimum verimi alayım. Para kazanayım. Bütün sistem bunun üzerine dayalı. Dolayısıyla YouTube izlenme süresi metrikleri yüksek olan kanalları başarılı bir kanal olarak görür ve daha çok kitleye önerir, daha çabuk büyüttürür. Analitik veriler de bunun için var arkadaşlar. Sizler kendinizi denetleyerek kanallarınızı büyütmeniz için. Şimdi yavaş yavaş birinci adımımıza geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Sen yeni bir kanalını açtın ya da senin kanalın yeni diyelim. Öncelikle YouTube ayarlarının kesinlikle ve kesinlikle doğru olması gerekiyor. Fakat ben videoyu çok fazla uzatmak istemediğim için, bu konuda da videom olduğu için buraları geçeceğim arkadaşlar. Siz bu videonun sonunda bitiş ekranında sol köşeden benim eklemiş olduğum YouTube'da kanal ayarları nasıl yapılır videosuna giderek en iyi şekilde kanal ayarlarınızı yapabilirsiniz. Şimdi kanal ayarlarımızı doğru bir şekilde ayarladık. Eğer kanalımızı büyütmek istiyorsak ilk ve en önemli adımımıza geliyoruz. Tek bir niş üzerine odaklanmak. Yani nişiniz belli olacak. Elinizden geldiğince daraltılmış bir şekilde sadece tek bir nişe odaklanacaksınız. Hani dedik ya algoritma elinden geldiğince kanalları en doğru kitleye ulaştırmaya çalışıyor diye. Sen elinden geldiğince tek dalda belli başlı konular altında videolar üreteceksin. Kendi kanalımdan örnek verecek olursam Medya Eğitim kanalı bir YouTube eğitim kanalı değil mi? Hani bütün içeriklerimiz, videolarımız YouTube eğitim videoları. Fakat şöyle de bir örnek vermek istiyorum. Ben Excel kullanmayı çok iyi bilen bir insanım. Ben Excel nasıl kullanılır adı altında videolar da üretebilirim. Aslında bu kitlelere de videolar yapabilirim. Oradan da izlenmeler alabilirim. Neden yapmıyorum? Çünkü tek bir nişe odaklandım. Ben YouTube'a kendimi YouTube eğitim kanalı olarak tanıttım. Haliyle benim videolarımı YouTube bundan böyle bu kitleye önerecek. Yani ben buraya bir Excel
nasıl kullanılır videosu atarsam o video izlenmeyecek arkadaşlar. Sen de belli başlı bir nişe odaklanacaksın. Aynı konular üzerinde içerikler üreteceksin. Şunu da belirteyim. İlk 10 videon, 15 videon, belki 20 videon izlenme almayacak. İşte en çok YouTube'u bırakanlar, pes edenler bundan dolayı bırakıyor, pes ediyor. Hani benim videolarım izlenmiyor, ne yaparsam yapayım. Ben çok kaliteli videolar ürettim fakat tıklanma almıyor. Bu konuda da endişe etmiyorsun. Hani dedik ya, algoritma seni tanımaya çalışıyor. Yani ben izlenmiyorum deyip hemen bırakmayacaksın, pes etmeyeceksin. Şimdi Analytics'e geldim. Kendi kanalımdan bir örnek vereceğim sizlere. Şu sağ taraftaki oku 365 güne aldım. Tamam mı? Bakın burada ne görüyorsunuz? Gözünüze ne çarptı arkadaşlar? Medya Eğitim kanalı 3 aylık bir YouTube kanalı. Açıldığında, içerik yüklemeye başladığında bakın belli bir periyotta izlenmeler gidiyor. 200 izleniyor, 300 izleniyor. Bu günlük izlenme bu arada. Fakat artık YouTube burada diyor ki diyor, ben bu kanalın ne kanalı olduğunu anladım diyor. Hep bu kitleye videolar üretiyor diyor. Tamam diyor, ben bu kanalın videolarını diyor YouTube eğitim videolarında önerebilirim dediği an şu nokta arkadaşlar, bakın. Buradan sonra 10 katına çıkıyor kanalın metrikleri. Hani artık günde 1000'den fazla izlenmeye başlıyor. 1500, 1800 görüntülenme almaya başlıyor. Şurası patlama noktası olarak değerlendiriliyor. İşte sen buraya kadar videolar üretiyorsun, tamam mı? Şuraya kadar. İşte yeri geliyor buraya geliyorsun. Diyorsun ki YouTube benim videolarımı izletmiyor, göstermiyor. Sen işini doğru yapıyor bile olsan, belli başlı bir kitleye bile videolar üretiyor olsan şuralarda pes ediyorsun. Emeklerim çöp olmasın diyorsun ama şuraya kadar göstermiş olduğun bütün emeklerini çöp ediyorsun aslında. Hani ilk 3 ay bir şey beklemeyin dememizin sebebi bu arkadaşlar. Algoritmanın sizi tanımasını bekleyeceksiniz. Sizin ne kanalı olduğunuzdan emin olmasını bekleyeceksiniz. Şimdi ikinci adımımıza geçeceğiz. Videolarının ilk 10 saniyesinde izleyiciye o videonun ne videosu olduğunu kesinlikle göstermen gerekiyor. Hani ben bu videoya nasıl başladım? Uzatmadan dedim ki bu videoda sıfırdan 1000 aboneye en hızlı şekilde nasıl ulaşırsın? Sana bunları aktaracağım dedim, değil mi? Bütün bunları söylemem 4 saniye sürmedi. Hani sen bu videoya tıkladın, video içerisinde ana konumuzun ne olduğunu duydun. Başlığımda da 1000 aboneye nasıl ulaşılır yazısını gördün. Dolayısıyla sen doğru videodasın, değil mi? Yani ne demek istiyoruz? Eğer insanlara videonun ilk 10 saniyesinde o videoya neden tıkladığını vermezsen, insanların neler izleyeceğine dair merak uyandırmazsan, tıkladığı gibi hemen geri çıkacaktır. Senin bütün analitik verilerini, izlenme süreni bozacaktır. Bu da YouTube'da kötü performans olarak değerlendirilir. YouTube senin videonu başarısız bir video olarak görür. Daha fazla kitlenin önüne çıkarmaz. Öneri servisin de azalır. Videon aramalarda da alt sıralara düşürülür. Bir zaman sonra da ölür. Dolayısıyla YouTube'daki en kilit noktalardan birisi, üretmiş olduğun videolarda elinden geldiğince dikkat çekeceksin. İzleyicileri videonun içerisinde tutacaksın. Şimdi 3. adımımız doğru başlık kullanımı, yani YouTube SEO. Arkadaşlar bu zamana kadar sizlere anlatmış olduğum bütün her şeyi unutun. Doğru başlık atmayı, doğru küçük resim yapmayı bilmiyorsanız. Evet, sizlere bu kadar net söylüyorum. Çoğu videomda bahsediyorum. Başlık kullanmayı bilin arkadaşlar. Sen eğer bir video yaptığında ne kadar iyi video yaparsan yap, doğru bir şekilde başlık atmazsan, küçük resminde insanların ilgisini çekmezsen, merak uyandırmazsan, yani bu işe hiç başlama bile. Anladın mı? Çünkü yaptığın her video tek tek çöpe gidecek. Şimdi ben bu videoda ne videosu yapmışım? YouTube izlenme ve abone arttırma anahtar kelimelerini kullandığım 2025 yazısıyla da insanlara bu içeriğin yeni olduğunu vurguladığım bir anahtar kelime kullanmışım, değil mi? Her zaman söylüyoruz, başlıklarınız özelden genele olacak. Ne kanalı olduğunuz fark etmez. Bakın, belgesel kanalı olun, oyun kanalı olun, eğitim kanalı olun, fark etmez. Günümüzde YouTube'da bütün başlıkları özelden genele atmalısın. İlk başta insanların dikkatini çeken cümleyle başlamalısın. İşte bu yöntem ile gösterimleriniz artsın. Bakın, ben ne kanalıyım? YouTube eğitim kanalıyım. Adam benim videomu gördü, tamam mı? Bu yöntemle gösterimlerin artsın dedi. Direkt ilgi uyandırdı, değil mi? Bir merak uyandırdı insanda. Ardından bunun ne videosu olduğunu vurguladığım, aynı zamanda YouTube SEO'ya, algoritmaya bunun izlenme ve abone arttırma videosu olduğunu vurguladığım kısım da burası. Yani anahtar kelimem. Yani YouTube'a diyorum ki bu kelimeleri YouTube'da aratan insanlara bu videoyu göster diyorum, önüne çıkar diyorum. Ya da bu kelimeyi aratarak başka kanallarda videolar izleyen insanlara benim bu videomu öner diyorum. Anladın mı? Ek olarak küçük resim, bu yöntem ile video atmadan abone kazan. Ne kadar ilgi çekici, değil mi? İnsanlar direkt şunu söylüyor. Bu ne diyor ya? Video atmadan abone kazan falan diyor. Bir bakayım hele şuna diyor. Tıklıyor. CTR, yani tıklanma oranı yüksek. Kırmızı ok ve kırmızı çemberle de insanların dikkatini çekerek elimden geldiğince CTR'ı yüksek tuttuğum bir thumbnail bu. Şimdi Analytics'e tıkladım. Buradan erişime geldim. Yani %4 aslında iyi bir performans demek. Burası 6.4. Yani thumbnail'ım çok başarılı bir performans göstermiş. Ek olarak erişim kısmından aşağıya iniyorsunuz. Şurada gösterimler ve sağladıkları izlenme süresi kısmında şuradaki ünlemin üzerine geliyorsunuz arkadaşlar.
Bakın aşağıda benim anlatmış olduğum gibi tıklanma oranınızı ve videonuzun izlenme süresini arttırarak içeriğinizin YouTube tarafından önerilme şansını arttırabilirsiniz diyor. Yani sen diyor önce videona tıklattırırsan diyor, thumbnail'ın merak uyandırıyorsa diyor, üstüne bir de video içerisinde insanlara ilk 10 saniyede hani bunun ne videosu olduğunu söyleyip kişi de merak uyandırarak o videonun içerisinde kalmasını sağlarsan diyor, ben senin videonu daha çok insanların karşısına çıkarırım, daha çok öneririm diyor. Sen de kazanırsın diyor, ben de kazanırım diyor. Dolayısıyla doğru SEO yapmayı bileceksin. Böyle ufak bir üzerinde durmak istedim arkadaşlar. Dördüncü adımımız düzenli paylaşım ve güven. Kontrol panelinin altındaki içerik kısmına geldim. Bütün videolarıma geldim. Tarihe bir kere tıklıyorum. En eski videolarıma gittim. Bakın Medya Eğitim kanalı ilk açıldığında bir bakalım ya neler yapmış. 22 Temmuz, 24, 26, 28, 30, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Yani ne demek istiyoruz? Belirli periyotlarda 2 günde bir standardını koruyarak, istikrarını koruyarak YouTube'a videolar yüklemiş. Peki neden bunu yaptım ben? Çünkü YouTube platformu her zaman istikrarlı, bu konuda ciddi ve tutarlılık gösteren kanalları sever. Yani sen kendine bir shift belirleyeceksin. Yeni açmış olduğun kanalda elinden geldiğince sık sık videolar atacaksın ve bunları belirli bir periyotta yapacaksın. Hani 3 gün sonra bir video atayım, 9 gün sonra atayım, bir sonraki videoyu 18 gün sonra atayım, sonra bir ay video atmayayım, canım sıkılsın, bir daha video çekeyim yaparsan kanalın büyümez. Kanalına izleyici çekemezsin, abone kazanamazsın. Abone kazansan bile o aboneyi kaybedersin. Ya ben bu adama abone oldum, bu adam video paylaşmıyor ki der. Elindeki aboneyi de kaybedersin. Anladın mı? İşte arkadaşımız videomun altında yorum yapıyor. Abi benim kanalıma bakar mısın ya diyor. Neyi yanlış yapıyorum diyor. Kanala girdiğimde ilk yaptığım şeylerden birisi bu. Videolarına tıklıyorum. Paylaşıldığı saatlere bakıyorum. Tarihe bakıyorum. Aynı az önce anlattığım gibi 3 gün sonra paylaşmış. Bir sonrakini 8 gün sonra atmış. Araya 15 gün koymuş. 2 tane üst üste atmış sonra. Sonra bir ay atmamış. Bak diyorum, sen diyorum sık sık içerik paylaşmıyorsun. Bunları sık sık paylaşmalısın. Belli bir saatlerde yapmalısın. Belli tarih aralığında yapmalısın diyorum. Abi ben çalışıyorum diyor. İyi tamam da YouTube böyle çalışmıyor. Anladın mı? Sen çalışıyor olabilirsin. Bu YouTube'u ilgilendirmez. Ben de çalışıyorum. Ben sadece YouTube'la ilgilenmiyorum. Yani benim de bir iş hayatım var. Ama ne yapıyorum? Kanalıma sahip çıkıyorum değil mi? Elimdeki kitleyi tutmaya çalışıyorum. İşte YouTube'a kendimi kanıtlıyorum. Tutarlılığımı gösteriyorum. Günün sonunda 20 Temmuz tarihinden beri kanal aktif bir şekilde video yüklemeye başladığından beri hala günümüzde aynı periyotta videolar yüklemeye devam ediyorum. Peki bunu uyguladığınızda sadece YouTube'a mı kendinizi kanıtlarsınız, kendinizi sevdirirsiniz? Hayır. İşte son paylaşmış olduğum videoya geldim. Analytics'e tıkladım. Bakın şimdi burada ne göreceksiniz? Burada kanal sayfaları diye bir şey var. Hatta bildirimler var. Biraz aşağıya ineyim, daha rahat anlatayım. Kanal sayfaları, abonelikler, özet akışı, bildirimler. Karşısına bakıyorum. İşte bu yeni paylaşılmış bir video bu arada. 21, 18, 16 görüntüleme. Bu üçü aynı arkadaşlar. Bakın bu üçü de abonelerden gelen izlenmelerdir. YouTube analitik verilerine hakim olmanız gerekiyor. YouTube'u elinizden geldiğince tanıyın. Şimdi bildirimler nedir? Bildiğiniz gibi klasik bildirimler. İşte benim abonelerimin bildirimden benim videoma gelmesi değil mi? Abonelikler, özet akışı da aynı şekilde. İnsanlar abone olduğu kanalların arasında gezerken benim kanalımda video paylaştığımı görüp kanalıma gelen izleyici. Kanal sayfaları nedir peki? Birçok kanal bunu bilmez. Şöyle açıklayayım sizlere. İzleyici gelir YouTube ana sayfaya. Buraya Medya Eğitim yazar, tamam mı? Bunu yazdıktan sonra senin kanalına tıklar. Direkt buradan senin videona gelir. Bakın bu has kitledir, bu adamdır arkadaşlar. Kanal sayfaları metriği en önemli metriklerden birisidir. Sizlerin kanalının sadık izleyicilerini temsil eder. Yani direkt senin ismine tıklayarak senin videolarını izleyen kişidir. Yani sen belli başlı periyotlarda videolar yüklediğinde, insanlara kendini sevdirdiğinde şu 3 metriğin artışta olduğunu göreceksin. Eğer bu 3 metriği videolarının analitik verilerinde görürsen doğru yolda olduğunu anlayabilirsin. Artık bu 4 adımı uyguladığınızda abone sayınızda belli bir artış olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Günde 3-5 geliyorken yavaş yavaş bu 7-8 olacak, 10 olacak. İşte siz video sayınızı arttırdığınızda burada görmüş olduğunuz sayının artışı daha çok hızlanacak. Artık bu adıma kadar doğru yolda olduğunuzu anladınız. 5. ve son adımımız artık elimizdekilerle yetinmek, YouTube'dan daha fazlasını beklemek. Yani ne demek istiyoruz? Etkileşim. Yani YouTube Stüdyo'ya girdiğinde aşağıda yorumlar kısmı göreceksin. Buradan elinden geldiğince bütün yorumları cevaplandırmaya çalış. Abonelerinle ilgilen. Bak yani burada daha fazla görüntüle de bütün yorumları cevapla. Elindeki kitleyi elde tutmaya çalış. Çünkü sen abone sayın arttıkça kaybedeceğin abone sayısı da artacak. Yani sen 100 tane abone kazanırken bunun 20'sini kaybedeceksin. Elinden geldiğince o 20 kişiyi kaybetmemeye çalış. Bunlar senin için nimet olacak artık, anladın mı? Bu insanlar seni severek takip ediyor. İnsanlara elinden geldiğince vakit ayır. Neler yazmış bak, yardımcı ol. YouTube gönderiler sekmesinden insanlara anket yapacaksın. İşte oradan gönderiler paylaşacaksın. Kendini sürekli hatırlatacaksın. Yani
Yani kısacası abonelerinle ilgileneceksin, anladın mı? Kazanmak önemli olduğu kadar kaybetmemek de önemli. Evet, Medya Eğitim kanalından bugünlük bu kadar. Bugün elimden geldiğince yeni açılmış YouTube kanallarında ilk başta dikkat etmeniz gereken en önemli 5 şeyden bahsetmeye çalıştım. Tabii birçok önemli detay var. Hepsine değinmek istersek 1,5 saatlik video yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Fakat kanalımızda sürekli bu tarz içerikler paylaşıyoruz, biliyorsunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar izleyenler çıkmadan önce bir like atıp yorumlarda fikirlerini belirtirse çok sevinirim. Ek olarak videoyu hype'layabilirsin. Bu tarz içeriklerden de haberdar olmak için abone değilsen kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsin. Aynı zamanda bize destek olmuş olursun. Teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.